Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzelliğiyle ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak gerçek donat tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis ve kolay donat tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak donat hamuru nasıl yapılır onunla başlayalım. Bunun için 130 milim ılık süt, 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 1 tane de yumurtayı karıştırma kabının içerisine ekledim. Ve şimdi sıvı malzemelerin hepsini spatula ile karıştırarak hazırlıyorum. Yavaş yavaş un ekleyerek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde hamuru spatula ile karıştırarak hazırladığınız zaman hamurun mayasının aktifleşmesi çok daha kolay ve hızlı oluyor. Zaten karıştırırken böyle köpük köpük oldu. Bu demek oluyor ki maya aktifleşti. Siz de bu şekilde spatula ile karıştırarak hızlıca mayanın aktifleşmesini ve hamurun çok daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı tuz ve bir paket de şekerli vanilin ekledim. Bir miktar un ekledikten sonra ve şimdi tekrar karıştırarak devam ediyorum. Donat hamuru elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar bu şekilde spatula ile karıştırarak devam ediyorum. Ardından hamuru toparlaması çok daha kolay ve hızlı olacak. Artık hamuru elimle yoğurmaya başladım. Kalan unu da ilave ediyorum içerisine. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanarak bu hamuru hazırlıyorum. Donat hamuru artık hazır. Gördüğünüz gibi eli hafif yapışan bir hamur oldu. Şimdi içerisine 50 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Ve tereyağı ile hamuru güzelce yoğurmaya başlıyorum. Tereyağını ilk eklediğiniz zaman tereyağı böyle hamurun içerisine girmeyecekmiş gibi oluyor. Fakat yoğurmaya devam ettikçe önce hamurun kıvamını cıvıklaştıracak ve ardından hamurun kıvamını toplayıp çok güzel pürüzsüz ve yumuşacık ipeksi kıvamlı bir hamur elde etmenizi sağlayacak. O yüzden tereyağını hamur içine çekinceye kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık tamamen içine çektiği çok güzel yapılı yumuşacık kıvamlı bir donat hamuru hazırlamış olduk. Oradan da hamurun ne kadar yumuşak ve pürüzsüz olduğunu anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu donat hamurunun üzerini bir streç film ile kapattım ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat mayalanan tatlının hamuru gördüğünüz gibi 2 katına çıkmış. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hemen onu tezgaha alıyorum. Ve şöyle birkaç dakika yoğurarak içinin havasının çıkmasını sağlıyorum. Ardından hamuru yuvarlıyorum. Ve şimdi donat şekli nasıl verilir size onu göstereceğim. Hamuru merdane yardımıyla açıyoruz. Çok ince olmaması gerekiyor. 1 santim kalınlığında olacak. Şimdi hamuru istediğim kalınlığa gelinceye kadar açtım ve kesme işlemine başlıyorum. Böyle bir kurabiye kalıbı kullanarak kesiyorum ben. Eğer elinizde böyle bir kalıp yoksa onun yerine küçük bir kase ya da büyük bir bardak kullanarak da kesebilirsiniz. Hamurun fazlasını hemen kaldıralım. Onu tekrar açıp yine şekil vereceğiz. Ortasının şeklini vermek için de böyle bir krema ucu kullanıyorum. Onunla ortasına minik yuvarlaklar açıyorum ve artık donatların şekli hazır. Önceden kesip hazırlamış olduğum yağlı kağıtların üzerine şimdi donatları tek tek alıyorum. Kızartırken donatları böyle yağlı kağıt ile yağın içerisine bırakacağız ki şekilleri bozulmasın diye. O yüzden bu aşama önemli. Ayrıca mayalanması için bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi bir tahtanın üzerine aldım. Oradan kaldırmak da çok daha kolay olacak yağlı kağıt olduğu için. Hamurun kalanını tekrar açtım ve son kalan hamurları da 3 eşit bezeye böldüm. Hamur fazladan artmasın istediğim için. Onu da böyle kalıbın içerisine yayarak yuvarlak şeklini verdim ve ortasını aldım. Onlar da artık hazır. Donat hamurlarını toplamda 15-20 dakika mayalanması için dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi donatlar nasıl pişirilir o aşamaya hemen geçelim.
Donat hamurlarını kızartarak hazırlıyoruz fakat burada en önemli püf noktası kızartma yapacağımız yağın çok sıcak olmaması gerekiyor. Evet, sıcak bir yağ olacak ancak normal sebze kızarttığımız bir yağ kadar sıcak olmayacak. Çünkü bir hamur kızartması hazırladığımız için eğer çok sıcak yağda pişirirseniz hamurun dış yüzeyi hızlıca pişecektir ve içi pişmeyip hamur olarak kalacaktır. O yüzden orta sıcaklıktaki bir yağın içerisine donat hamurlarını bıraktık ve orta ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Alt yüzeyleri böyle hafifçe pembeleştikten sonra hemen diğer yüzlerini de çeviriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. İkinci yüzleri çok güzel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Tekrar alt yüzeylerinin de o kıvama gelinceye kadar biraz daha tutuyorum. Ve kızardıktan sonra donatları tepsiye çekmeden önce ocağın altını kapattım ki bu aşamada yağ birazcık soğusun istiyorum. Havlu kağıt serdiğim bir tepsinin içerisine donatları alıyorum. Benim kullandığım ocak elektrikli bir ocak olduğu için hemen soğumuyor. O yüzden yağın biraz soğumasını istediğimden dolayı yağı böyle bir 5 dakika kenarda dinlendirdim. Aşırı sıcağını tekrar attı. Daha normal bir sıcaklık haline geldikten sonra kalan hamurları da tekrar içine koydum ve o şekilde kızartmaya devam ettim. Eğer bu püf noktasına dikkat ederseniz pişirdiğiniz donatlar çok güzel bir kıvamda pişecektir ve asla içi çiğ kalmayacaktır. Şimdi sıra geldi süsleme aşamasına. Ben bir miktarını böyle toz şeker ve tarçınla kaplayacağım. Bir kısmını beyaz çikolata eritip içine gıda boyası katıp pembe şeklinde hazırlayacağım. Bir kısmını sadece beyaz çikolata ile, bir kısmını da sütlü çikolata ile hazırlayacağım. Beyaz çikolata olarak da bu markayı size kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü diğer beyaz çikolatalardan hiç memnun kalmadım. Şimdi hemen hızlıca pişirmiş olduğumuz donatları süsleyelim. İlk sıcağı çıkan donatları tarçınlı şeker karışımının içerisine bol bol buluyorum. Bir kısmını ise benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolataya batırarak hazırlıyorum. Eğer çikolatanın kıvamı çok koyu gelirse size benmari usulü eritirken 1-2 yemek kaşığı kadar içine sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz. Kalan beyaz çikolatanın içerisine 2 damla pembe gıda boyası ekledim ve böyle güzel tatlı bir pembe renk hali aldı. Şimdi birkaç tanesini de bu pembe çikolataya batırarak hazırlıyorum. Eğer gıda boyası kullanmak istemezseniz bunun yerine frambuazlı kuvertür çikolata kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer onu da kullanmak istemezseniz sadece beyaz çikolata ile de hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada tamamen sizin zevk ve tercihinize kalmış. Son olarak şimdi sütlü çikolatalara da donatları batırarak hazırlıyorum. Sütlü çikolatanın kıvamı biraz koyu olduğu için üzerini böyle düzeltmek istedim. Çay kaşığı ile hemen hızlıca düzeltiyorum ve böylece donatların yüzeyleri çok daha pürüzsüz ve güzel bir kıvamda oluyor. Siz de bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bunu da göstermek istedim. Şimdi en sevdiğim kısma geldik, süsleme aşamasına. Kalan çikolataları küçük sıkma torbaların içerisine aldım ve donatların üzerinden böyle şerit halinde sıkarak süslüyorum. İstediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz, istediğiniz çikolatayı kullanarak hazırlayabileceğiniz en kolay donat tarifini hazırlamış olduk sizlerle. Hem çikolatalı donatlar yaptık hem toz şekerli tarçınlı donatlar hazırladık. Tatlı çörekler olarak da adlandırabileceğimiz Amerika'nın en meşhur tatlı tariflerinden bir tanesi. Türkiye'de de biliniyor ancak dışarıda çok pahalıya satıldığı için evde donat hazırlamak çok daha ucuz ve çok daha sağlıklı diyebilirim. Gerçek donat tarifi arıyorsanız, orijinal donat tarifi arıyorsanız, dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli donatlar evde nasıl yapılır diyorsanız, hazırlamış olduğumuz bu tam ölçülü donat tarifini mutlaka evde denemelisiniz diyorum. Üzerine çikolatası, hamurunun kıvamıyla gerçekten tam kıvamında bir donat hazırlamış olduk. İçinin dokusunu da görüyorsunuz, gerçekten o kalın hamuru çok rahat bir şekilde pişti. Verdiğim bu ölçülerle tam olarak 14 tane donat hazırladık. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı aşağıda merakla bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.